Kendisi çok deneyimli, çok ünlü, çok bilinen bir astroloji uzmanı, ünlülerin yakın dostu. Hoş geldin İpek Can Bulat. Hoş bulduk efendim. Özellikle, şimdi bütün izleyenlere de söyleyeceğim. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyecektim ama akşam oldu, artık hafta sonu da bitti. O zaman güzel bir hafta başı dileğiyle diyeyim. Hepiniz hoş geldiniz yayına. Bakalım bugün neler olacak? Güncellenmiş konular var. Bilal abi sağ olsun sabah itibariyle hazırlıklara başlıyor. Çok erken uyanıyor. Bana da anlatıyor bazen ama bugün yine böyle doğaçlama girdik. Sadece bir iki konu üzerinde konuştuk, onu biliyorum. Ama geri kalan konular genelde 2026'da bizi neler bekliyor ve Bilal abinin çok ilgilendiği, özellikle dizilerde ve oyunlarda oynayan önemli aktrisler, aktörlerin merak ettikleriyle ilgili mutlaka ki soruları olacaktır. Hep birlikte bunları duyacağız. Kendisinden de dinleyeceğiz ama programa hangi konuyla başlayacağımızı bilemiyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu arada bir son dakika haberi. Mehmet Akif Ersoy'un bu Habertürk TV Genel Yayın Müdürü tutuklandı ya yasaklı maddeden. Onun sık sık gittiği Etiler'deki Kütüphane isimli mekana dün gece narkotik polisle, narkotik köpeklerle narkotik polis baskın yaptı ve bazı insanların gözaltına alındığı konuşuluyor arkadaşlar. Bu da en taze bilgi. Bu arada televizyon dünyasında spikerlere, sunuculara neler oluyor? Neden kadın sunucular, spikerler peş peşe uyuşturucuyla ilişkilendirilip gözaltına alınıyorlar? Bu sunucular, spikerler televizyonlara nasıl seçiliyor? Neye göre seçiliyor? Özellikle kadınlar. Bunları da konuşalım İpekciğim. Bunları da Hepsini konuşalım. konuşacağız, merak etme. Fakat bu tabii ki önemli bir konu bu ama, siz daha içindesiniz bu konunun. Sabah itibariyle söylediniz ya, bütün haberleri dinledim, işte, Instagram haberlerine baktım. Nedir bu? Ben bunu merak ettim açıkçası. Nereden başlayacağız konuya onu bilmiyorum. Afra Saraçoğlu'nun 2026 yılı nasıl geçecek? 2026 Afra Saraçoğlu neler bekliyor? Dünyaca ünlü çünkü bizi 73-74 ülkeden izliyorlar. Dünyaca ünlü astrologumuz İpek Can Bulat bu konuda da bizi bilgilendirecek biraz sonra. Evet oradan başlayalım o zaman. Oradan Afra'dan mı başlayalım. başlıyoruz Hayır, öncelikle? hayır. O demin dediğin Söyle o konudan zaman. başlayalım. Ünlülere yasaklı madde operasyondan başlayalım. Geçtiğimiz günlerde televizyon dünyasının 3 spikerine operasyon düzenlendi. Bunlar yasaklı madde kullandıkları için gözaltına alındılar. Sunucu ve spikerler kendilerinin laboratuvarlara sevk edildi ve burada saç örnekleri ve kan örnekleri alındığını öğrendik. Bu 3 bayan spiker, sunucu ve bunun ardından da Habertürk Televizyonu'nun genel yayın müdürü Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştı. Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. O bayan spikerler serbest bırakıldılar ama onlardan bir tanesi Ela Rümeysa Cebeci çektiği bir videoyla bugün gündemde. Videoda Ela Cem Hanım, Yılmaz'ın gönderdiği videodan mı bahsediyorsunuz Bilal pardon abi? bir daha söyle. Cem Yılmaz'a Evet, gönderdiği evet anlat lütfen anlat. Cem Yılmaz'la video çekiyor, atıyor ve evet. orada likit uyuşturucu var elinde kullandığı bir cihazdan onu içiyor ve Cem Yılmaz'a bu videoyu atıyor. Cem Yılmaz da ona ben o işleri 1998 yılında bıraktım diyor ve bu videonun ortaya çıkmasıyla bu kız Habertürk televizyondaki işinden kovuluyor. Dün video Evet, evet, ortaya çıkıyor. biliyorum Dün bunu, dün biliyorum. iş, dün işten çıkarılıyor. Mehmet Akif Ersoy da işten çıkarılmıştı. Şimdi böyle Hande Sağıroğlu sunucu spiker ve Meltem Acet de gözaltına alınmıştı uyuşturucudan. Ela Rümeysa Cebeci ile birlikte. Hande Sağıroğlu ile Meltem Acet serbest bırakılmıştı. Şimdi ne oluyor peki? Yani bu sunucular, spikerler, özellikle kadınlar neye göre belirleniyor ekrana çıkması konusunda? Halkın kafasında artık bir soru işareti var. Liyakatla seçilmiyor o zaman bunlar. Yani hak ederek gelmiyorlar oralara.
Şimdi Bilal abi, birilerinin eğer konu Ela Rümeysa'ysa, bu kızcağızı ben çok eskiden tanırım. Yani çünkü o kızcağıza, yönetmenlik yapan Hüseyin benim çok eski yönetmenimdi. Yaklaşık biz 7-8 sene kadar birlikte çalıştık. Ela Rümeysa dünya tatlısı çok iyi bir kız fakat asıl Habertürk'ten atılmasının sebebi ya da çıkarılmasının sebebi, biraz, seksapalite kıyafetleri vardı. Fiziği de düzgündü. Yani şimdi birazcık, olduğun yere göre üsturuplu giyinmen gerekiyor. Öyle bir haber kanalında, sadece haber kanalında, hani diğer kanallar gibi değil, bir uydu kanalı gibi değil, bir diğer normal bir, yerel kanal gibi değil. Biraz, tabii ki kılığımıza, kıyafetimize, ne bileyim, dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden dolayı ben duymuştum ki, işten uzaklaştırıldığını. Ama tabii ki şimdi Show TV'deydi sanıyorum. Ama tabii Habertürk'te izlediğim kadar açık konuşmak gerekirse son zamanlarda kendisini izlemedim. Çünkü, çok da, haberlerini de beğenmemeye başladım son dönemde. Az önce söylediğiniz konuya gelelim. Neye göre seçiliyorlar? Yahut da bir torpil mi var da bunları alıyorlar? burada bir Valla şey söyleyeceğim. Burada bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim hemen. Şimdi bu kız Habertürk'teyken o Cem Yılmaz'a o videoyu yollamış ve o videonun kaydını Habertürk'te binanın içinde Habertürk kanalının içinde çekmiş. Yani orada uyuşturucu kullanıyor. Çalıştığı, ekmek yediği kanalda. Devam et lütfen. Ondan evet. dolayı işten çıkarılıyor. Evet, o da olabilir ama yani, Ela Rümeysa, son zamanlarda gerçekten, bilemiyorum torpille mi girdi, giremedi mi orası tartışılır. Kim işe soktu ama şimdi bir haber spikerine yakışmak için öncelikle bir fizik, 2 en önemlisi asıl başa sokacağım diksiyon. Üçüncüsü bir eğitim gerektirir. Türkçeyi kekelemeden, eğelemeden, şaşmadan, beşmeden konuşmak gerekir. Diksiyonu düzgün, fiziği düzgün ama bu takım, kurallara riayet etmedikten sonra dünyanın neresine giderse gitsin, hangi kanala giderse gitsin zaten bu kötü bir refer olacaktır onun için. İyi bir referans değil. Değil, iş bulamaz. Kolay kolay iş bulamaz. Bence de iyi bir referans değil. O yüzden her zaman söylerim. İnsanların iş hayatında öncelikle ahlaklı olması gerekiyor. Edepli olması. Yani iş ahlakı ve iş edebi diye bir şey var. Bununla alakalı konuşuyorum. İş edebinin olması lazım. Yoksa eksi puan alırsın. Hiçbir yerde tutunamazsın. Yoksa ben Ela Rümeysa'nın haberlerini gerçekten Habertürk'teyken beğenirdim. Kızcağızı da beğenirdim. Son derece bakımlı, diksiyonu düzgün, seyirciyi kendisine çekebilen, çünkü seyirci ne arıyor biliyor musunuz? Gerçekten enteresan haberleri, gerçi onların koordinatörleri bulup getiriyordur onlar ama tabii ki onu tabakta sunmak önemli izleyiciye. Dolayısıyla bunu sunması güzeldi. Fiziği güzeldi, diksiyonu güzeldi, haberleri güzeldi. Kendini o zaman mahvetmiş, öyle söyleyeyim ben. Yani şimdi ben şuna aslında karşıyım. Bir gazeteci, bir haberci olarak bu işin idealisti 48 yıldır bu işi yapan birisi olarak konuşması güzel, yüzü güzel, fiziği güzel diye bakılıyor. Birinci şart güzel kadın mı? Birinci şart ben bundan ne menfaat alabilirim? Gerçekten böyle yapanlar var. Bu kız da İzleyici benle beraber olabilir. Bu kız benle hangi beraber konu olur mu? Bir dakika. Bu kız benle beraber olur mu? Bu kız benim dediğim yola gelir mi? O mevkilerdeki insanların önemli bir kısmı hakikaten bu gözle bakıyor son zamanlarda. Çünkü tabii, onların tabii. üzerindekiler de aynı zihniyette. Kokuşmuşluk var medyada. Kokuşmuşluk var. Maalesef Medyada öyle. Üzülünce medyada öyle. medyada kadınları, kızları nasıl götürürüz diye kafa yoran yöneticiler olduktan sonra bu ekranlar maalesef bu pislikten kurtulmaz. Mehmet Akif Ersoy bu yüzden hapiste. Yanında çalışan kadınlara diyormuş ki ya benle beraber olursun ya da seni ekrandan alırım. İşte savcılığın soruşturma dosyasında olan şeyleri söylüyorum, uydurmuyorum. Seni ekrandan alırım, masa başında haber yazarsın gün boyu. Mehmet Akif Ersoy. Amerika'ya göçtüm diyor sunucu Nur Köşker. Mehmet Akif Ersoy ile çalışırken Habertürk'te bana bu şekilde konuştuğu için diyor o zaman ben de istifamı veriyorum sana demiş. Ve Türkiye'de işsiz kalmış, iş bulamamış. Bir imkan çıkmış, Amerika'ya göçmüş kadın. Pardon, devam et yine.
Yani benim söylemek istediğim bence en önemli şey iş ahlakı. Zaten, o iş, o sektörde olmasan yahut o konuyla alakalı herhangi bir bilgiye sahip olmasan, açık konuşmak gerekirse zaten, seni oraya işe de almazlar. Ama şimdi neye bakıyorlar dikkat ediyorum, haber spikerlerinin çoğu sadece ve sadece Fulya Öztürk hariç, onu es geçiyorum. Gerçekten edebinle, namusunla, kız dört dörtlük giyiniyor. Kıyafeti de ona göre hitap ediyor. Hiç ben böyle dizüstü etekler, seksapalite kıyafetler Fulya'da ben görmüyorum. Ama diğerlerine baktığım zaman ismini vermeyeceğim 3-4 tane daha var haber spikeri. İnanılmaz böyle kendilerini, ne denir ona, şey yapıyorlar, yani Pazarlıyorlar insanlara ya. Pazarlıyorlar sanki adeta. öyle bir, durum söz konusu ama, tabii ki eğitim yeterli olmuyor. Çünkü her, basın yayından mezun olan yahut da ne bileyim siyasal bilgilerin belli departmanları var. Onlardan mezun olan haber spikeriyim diye 2-3 kelimeyi bir araya getiriyorum diye alıyorlar ama tabii ki fizyonomiden istifade ediyor koordinatörler de. Evet, bir işi özellikle magazinde bu iş çok kolay. Çünkü herkesin her konuda bir fikri var. Magazinde en kolay yorum yapılabilecek. Mahallede kadınlar bile pencereden pencereye birbirleriyle magazin dedikodusu yaparken kaydet onu, ekranda yayınla. Millet bayılır o yorumlara, o mahalledeki o teyzelerin dedikodularına. Yani en kolay konuşulabilecek. Magazin yorumcusu fiziğine bakıyorlar. Eli yüzü düzgün. İşte iki de laf ediyor diye masalara oturtuyorlar. Onlarca gazeteci, magazin gazetecisi işsiz ama ne yediği belli olmayan kadınlar ve bundan nemalanıyorlar biliyor musun? Ekrandayım diyorlar. Ondan sonra onunla bununla çıkıyorlar. Yemeklere çıkıyorlar. Adamların tabiri caizse kafasını koparıyorlar. Ve o adam da diyor ki ben bilmem ne programın, kanalın programının magazincisini götürdüm ya, sunucusunu götürdüm. O kadar da kolay götürüyor ki yani kendi tabiriyle bir hediye, bir saat, bir cep telefonu. Bunlar hep yaşanmış şeyler medyada ne yazık ki. Buna yol açan müdürler sorumludur, patronlar sorumludur birinci derecede. Bilal abicim Maalesef ekranlar bu halde ve o kadınlar, o kızlar yasaklı maddeye de işte böyle örneğini gördüğünüz gibi çok çabuk bulaşıyorlar. İpekçim çok çabuk yasaklı maddeye de bulaşıyorlar. biliyorum ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. Bir de bunların yaşam standartlarına baktığım zaman 27 sene televizyonda program yaptım ben. Televizyon, siz de biliyorsunuz, siz de yaptınız. Yıllardan beri, televizyonda bize kanalların verdiği, ödediği para belli. Yani bizim yaşam kalitemiz, yaşam şeyimiz de zaten aldığımız parayla doğru orantılı. Amma ve lakin ben bir bakıyorum, daha bu piyasaya yeni girmiş, atıyorum spikerlik yapmış, yapıyor yahut da kanalda işte bir koordinatör ya da bir yapımcının vesilesiyle girmiş. Aa, Amerika'ya uçuyor business class ama ben ekonomi sınıfta uçuyorum aynı uçakta karşılaşıyorum mesela. Çok ünlü bir ismini vermeyeceğim bir iş adamı arkadaşım var benim. Bana dedi ki bir gün ya dedi haberleri sunan bir spiker var dedi. Bayılıyorum dedi bu kıza dedi. İnanmazsın dedi İpek dedi. Sabah saat 4'te yatıyorum. Sırf onu izlemek için 7'de uyanıyorum dedi. Allah Allah. Şaşırdım kaldım. Kim bu dedim. Boş ver dedi. Sonra bana söyledi. Sonra söyleyeceğim. Şu an söyleyemem. Evet. Sabah uyanıyorum, onu izliyorum. 2-3 saat yayın yapıyor. Ben ona bayılıyorum. Bir içim su. Ya dedim evli değil misin sen? Nasıl dedim bu kadına kaptırdın kendini? Ya dedi. Bir gün yine arıyor. Ay öğrendim moralim çok bozuk. Amerika'da sevgilisi varmış onun diyor. Amerika'da sevgilisi varmış onun. Varmış Yani onun diyor. Çok moralim bozuk. Artık izlemeyi bıraktım diyor. Yani eee çok haklısın. Ya ya yapımcılar yahut da ve bu çizgideki kadınların tek bir erkeği yok. Bu kadınlara ulaşıp onlara verebilen, onlara istediklerini verebilen her erkek onlar için sevgili olabiliyor. Bunlar kolay kadınlar. Yani aralarında bazıları, hepsini itham etmiyorum burada, hepsini söylemiyorum. Aralarındaki bazıları kolay kadınlar, kolay ayarlanabiliyorlar. Nasıl o koltuklara, o televizyon sunuculuğu görevlerine kolaylıkla gelebildilerse kendilerine ulaşmak isteyen erkeklere de yeter ki onları maddi anlamda istediklerini verebilsinler. Onlarla kolaylıkla çıkabiliyorlar, gezebiliyorlar. O erkekler de sonra paylaşımlarında filan arkadaşlarına ya ben şununla çıktım, bununla çıktım, şu kadınla çıktım, bu kadınla çıktım. İşte
görüyoruz. Örneklerini de görüyoruz. Yasaklı maddeye bulaşmak ne demek ya? Bu insanlar, bu genç kızlar, bu genç kadınlar yarın bir gün nasıl anne olacaklar ya? Yalnız Nasıl bu evlat dönemde sahibi farkında olacaklar? Güllü cinayetinden sonra bu yasaklı madde üzerine narkotik şube müdürleri inanılmaz derecede, bir şey yapmaya başladılar, çalışmaya. Evet. Çok çalışıyorlar şu anda ve, bu Mehmet Akif Ersoy'dan tutun da, işte, ne bileyim, bu Ela Rümeysalar, Hande'ler, yani uzun lafın kısası spikerlerin alınması, gözaltına tutulması, bunlar da aslında, tamamen bu Güllü cinayetinden sonra oldu bence. Yani ondan önce de vardı ama bu kadar değildi. Tetikledi diye düşünüyorum bu olayı. Vallahi suça karışan kim varsa yakalansın, cezasını çeksin. Toplumu kirletmek isteyen, ister Evet, medyadan olsun, ister medya dışından olsun, toplumu kirleten, kendisini olduğundan daha değişik göstermeye çabasının içinde olan, biz adamı haber genel yayın müdürü zannediyoruz. Her akşam Türkiye'ye öğütler veriyor, kendisi ve ekibi. Türkiye'ye yol gösteriyor. Kendisi yani toplum nezdinde önemli bir adam statüsüne geçiyor, o koltukları işgal ederek, ama öbür taraftan mesaisi bittiği zaman burnuna parayla rulo yapıp yasaklı madde çekiyormuş. İşte dün Sabah gazetesinde savcılık soruşturmasında yayınlandı, Sabah gazetesi yayınladı. Bir spikerin şeyiydi, bu açıklamalarıydı. E, evet. Bir Hoş spikerin geldin Can. açıklamalarıydı. Çok Yani haklısın, doğru söylüyorsun ama, bence iyi yapıyorlar. En azından, toplumu ve gençleri bundan kurtarıyorlar. Ben inanıyorum devletimiz bunları da yavaş yavaş çözecek diye düşünüyorum yani. evet, dostlar merhaba, 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 merhaba. Biz sohbete daldık sevgili İpek Canbulat'la. Benim moderatörlerim burada. İkisine de selam Caner olsun. merhabalar, hoş geldin canım benim. Evet, Ümran burada, Caner burada. Özel üyelerim, özel abonelerim burada mı? Caner özel üyem gerçi. Hem moderatörüm hem özel üyem. Dilek Şenyurt'u görmedim. Frankfurt'tan özel abonem. Nelly de Manzano geldi mi Arjantin'den özel üyem, ve Delfina Di Masio Şili'den burada mıydı? Onu da göremedim ama gelirler herhalde ya da videoyu izlerler daha sonra. Dostlar, beğen yaparsanız çok mutlu oluruz ve abone olmadan izleyenler, abone olursanız, katkıda bulunursanız, abone olarak çoğalmamıza, büyümemize destek olursanız çok teşekkür ederiz. Dilerseniz süper teşekkür de, süper chat de alabiliyorsunuz Teşekkür katıl ederim. butonundan. Ve Hande Erçel. Hande Erçel'i senin çok sevdiğini, saydığını, beğendiğini biliyorum. Çok bilirim, biliyorsun. Özellikle de, yani, bu son dönemde de Hande Erçel'le ilgili, böyle, hep dua ediyorum ya o kızla ilgili. Nasıl Afra'ya dua ediyorum, Hande'ye de ediyorum. Ben Hande'yi seviyorum. Çünkü Hande gerçekten çok, böyle, evet, doğru, oraya buraya çok zıplıyor, çok sosyal bir hayatı var, çok aktif ama şu anda Güven Atam'ı söylüyorsunuz sanıyorum. Onunla yaşadığı aşk ben istiyorum ki bir yere gelsin. Ben evlensin istiyorum. Bütün genç kızlarımız, bütün evliliği isteyenler. Evlilik kutsal, güzel bir müessese. Niye orada geçsin, burada geçsin? Gencecik yaşta adı onunla çıksın, bununla çıksın. Hande Erçel'le şu an sizde söz. Dinliyorum. Güven'le ilgili, biliyorsun çok önemli bir yapımcı bu. Çok önemli bir yapımcı Güven Atam. Evet, Onur Güvenatam, Evet, sosyal evet, medyada evet. adamcağız için şöyle diyorlar: "Hande bula bula bu keli mi buldun?" diye. Ya ayıp be, ayıp be. Adamın kel olmasından size ne? Niye böyle yazıyorsunuz, böyle söylüyorsunuz? Saçları döküldüyse adamın kabahati mi bu ya? Bula bula bu keli mi buldun diye. Belki başka özellikleri var Hande Erçel'in hoşuna giden, size ne? Kelmiş. Ben bu sözü kınıyorum, bu sözü söyleyenleri kınıyorum. Peki, şimdi bu Hande Erçel'le Onur Güvenatam'ın benim bu program, bu yayının bir ismi Astro Magazin. Astro Magazin. Çünkü Bir yorum benim yapmak benim isterseniz benim Hande benim yayın yaptığım arkadaşım Türkiye'nin en ünlü astroloji uzmanı. teşekkür ederim. Dolayısıyla Sağ ol. Enerji rica ederim. astroloji enerjiyle ilgileniyorum. Evet, Şimdi Bilal abicim, sormak Hande istiyorum. Erçel Evet, söyle bak lütfen. 24 Kasım tarihi, yani Yay burcu olduğunu gösteriyor. Doğum haritasını çıkart demiştiniz. Geçen haftalarda onun doğum Evet, haritasını çıkarttım, hazırdı. evet. Dolayısıyla
atama da baktığım zaman 5 Temmuz Yengeç burcu. Şimdi şöyle, düşünelim bunu. Yayla Yengeç anlaşabilir mi? Bir Evet, defa onların haritalarında baktığımda bir defa gezegenler farklı. Amma ve lakin Güven atam son derece başarılı, son derece evcimen ve inanılmaz da yolu uzun ama yolu, meşakkatli biraz, öyle görünüyor. Hande Erçel'e gelince, evet şimdi gel, ilişkinin gel. devam etmesini isterim. Bu ilişkinin, evlilikle sonlanmasını isterim. Bütün ben genç kızlarımız için söylüyorum. Yoksa herkes evlensin. Hani onunla gezip bununla gezip dışarıda sosyal bir hayat içerisinde olmak, normal bir şey değil. Ama Hande Erçel'le ikisine şu an baktığım zaman 2026'nın 3. ayına kadar bu ilişki devam edebilir. Amma ve lakin Güven Atam'la alakalı bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Yoğun iş hayatından, yoğun çalışma temposundan dolayı. Bu beyefendi bu Taşacak Deniz'in de yapımcısıydı, değil mi? Doğru söylüyorsun. Tabii, Evet, onun da yapımcısıydı. evet, evet doğru. Evet. Ama ilişkileriyle ilgili şu anda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bir defa Güven Atam'ın burcu Yengeç, son derece evcimen, aşka, saygı duyan, aşk yani aslında aşk adamı, aşk insanı öyle söyleyeyim yengeçler. Evcimen olduğu kadar aşk insanıdır. Yay ateştir. Ani çıkış fevri davranışları vardır. Ben Hande'nin de böyle bir kız olduğuna inanıyorum. Yani Hande böyle göründüğü gibi sükunetli, sakin falan değil. Onu biliniz yani. Hande atarlı, giderli, sosyal hayatı güçlü olan, işte arkadaş çevresi çok olan ve aynı zamanda gerçek aşkı aramaya çalışan ama bu denenerek olmaz. Bazı aşkta kriterler vardır. Bazı enerjiler vardır. Yanlış insan, yanlış ilişki sizi yanlışa götürür. O yüzden dolayı bunu biraz bekleyelim 2-3 ay kadar. Ama şu an sağlıksız giden bir şey yok. Öyle söyleyeyim. Peki bu arada ben yanlış mı okudum ya? Çok hızlı geçiyor bu yazılar. Bir arkadaşımız dedi ki yazıyor bir katılımcı, ben Onur Güven Atam'la ilgili olarak, kel diyorlar, eleştiriyorlar. O eleştiriye karşı çıkmıştım biraz evvel. Arkadaş da demiş ki Mert Ramazan Demir'in de saçları dökülüyor. Afra Saraçoğlu, onu, saçları döküldüğü için bıraktım. Ondan mı seviyor, karakterinden mi seviyor? Ya ben tam anlayamadım. Tam hızlı geçtiği için. Mert kel Yani değil ki. ben burada Mert kel değil ya. Bir dakika. Mert saygılar Ramazan kel mi? İpek değil. Mert'in saçları dökülmüyor ya. Ha? Hayır, Dök Mert'in saçları falan dökülmüyor, Evet, iftira atıyor. kim Mert'in kel? tam tersi gür saçları var, çok gür. Evet. Hiç Hakan saçı Sabancı keldi biraz. Dökülüyordu, zaten açılıyordu. adam saçlarıyla var yani. Evet. Ama yani Onur Güven Atam'ın saçsız olması yani kelse kel Ama ne ya. Bize derler ne? biliyor Bizi musun Bilal ilgilendirmez abi? ya. Ha? Pardon Ne efendim? derler biliyor musun keller için? Evet. Keller seksidir derler. Bak unutma. Çoğu kellere bak. Tanı böyle, etraftan ne bileyim ünlülerden birkaç tane şu an aklıma gelmiyor. Ama Şebnem de baktığın zaman gülüyor yani. Şebnem de bir gülüyor. Niye güldün seksilik Şebnem? vardır yani. Var. Bende mi seksilik var? Sende hafif seksilik var diyor bana ya. Ya ben kel değilim Kim be. Şebnem Hanım söylüyor. Evet Selamlar. öyle diyor ya. Ben Ne kel güzel. değilim. Ya şurada biraz dökülme var ondan diyor. Ya ne alakası var? Neden öyle diyorsun ya? Yani şimdi Onur Güven'e tam kelse kel bize ne kimseyi ilgilendirmez Ama bir ama şey daha söylüyorum çok efendim önemli. şimdi sen Şu an çok önemli bir şey söyledin. Bir dakika. Sen şimdi bir dakika unutma bu sözünü. Lafını unutma. Çok önemli bir şey unuturum, söyledin. yazıyorum. Unutkanlık var bende biliyorsun. Yaz yaz unutma yaz. Sen dedin Tamam. ki keller seksi olur dedin. Şimdi Evet. yani cinsel gücü fazla mıdır Onur Bey'in? Onu mu demek istedin? Şimdi seksapalite görünmekle cinselliğin ne alakası var onu anlayamadım ben. Seks sonuçta cinsellik aynı şey değil mi Hayır, canım? seksapalite görünmek. Ha görünmek. Ha. Ha Evet, çekici. Jennifer Lopez de Çekici. mesela çok seksapalite bir kadın ama erkekler ondan cinsel cazibe görüyor. Ama sonuç itibarıyla Jennifer böyle bir kadın değil ki. Görüntü Jennifer ayrı, yaşanılan ayrıdır. Yul Brynner de keldi. Sen de hatırlıyor musun Yul Brynner'i tanırsın. Yetiştin mi o zamana? Yok, tanımam ben, bilmiyorum, yetişmedim. O da Yani keldi ama çok çapkın, çok çapkındı. Ondan demek. Bak diyor ki kellerin seksapalitesi fazla olur ama diyor. öyle diyor. Bütün, Uzman, uzman. öyle söylüyorlar yani. Yul Brynner, evet. Yul Öyle Brynner. söylüyorlar. Evet, bir de en son şey oldu ya, demans oldu ya ünlü bir aktör de. Bruce Willis. Bruce Willis de mesela kel, saçsız. Bruce Tabii. Willis'im benim diye seviyordur belki Hande Erçel. Ha olabilir mi? Onur Büyükatam'ın kafasını. Bruce Ya Willis'im benim.
muah diye Şimdi alnından da öpüyordur. bir şey söyleyeyim. Kendinden. Bir şey He? söyleyeyim. Şimdi Evet. izleyicilerden biri yazmış Evet. alttan. Hande Erçel parayı seviyor diye. Bakın. Vay. Hande Erçel, İpek Hanım diyor. Hande Erçel parayı seviyor. Siz ne diyorsunuz diyor. Hande Erçel parayı seviyor. Yani Hande Erçel Hande Erçel çok kazanıyor aslında. Çok çok iyi durum onun. Bir Evet. başkasının vereceği paraya ihtiyacı yok ama ha? Diyorlar ki Ne Güven dedi? Atam Belli değil ama reklam filmi için gelmiş Türkiye'ye. Reklam filmi diyorlar için Bilal abicim bir saniye ve diyorlar ki Güven Atam yani yapımcı Hande'nin sevgilisi için bana alttan yazıyor öyle bir iki kişi yazdı. Afra ile Mert'in ilişkisini onaylamadı diyor. he. Yani Onaylamadı ama kendisi takipçilerden bir şey çapkınlık kaçmıyor yapıyor. yani. Ama kendisi çapkınlık yapıyor Hande Erçel'le. İnşallah sonu gelir ama tabii ki benim 6. isim çok güçlüdür. E, Çok fazla yani devam etmez. Keşke evlenseler ama değil. Yani bir Mert'le Afra gibi değiller yani onu bilin. Evlilik çıkmaz diyorsun bu işten öyle yani Hayır, ben hayır, hayır. Hakan Sabancı için de aynı yorumu yaptım size. yaptın. Onlar da evlenemeyecek, ayrılacaklar dedim, ayrıldılar. Birbirlerini blokladılar, engellediler, aileleri karıştırdılar işin içerisine. Yani ben ne dediysem hep çıkıyor, dikkat edin. En son sizinle bir konu konuştuk bundan 15 gün önce Güllü cinayetiyle ilgili. Evet. Bana sordunuz ne düşünüyorsun şu an Çınarcık'tasın dediniz. Dedim ki ben Bilal abicim bu konuyla ilgili kötü kokular alıyorum ama eli kulağında. En fazla maksimum 10 gün içinde 12 gün içinde bu ortaya çıkar. Bize konuşmak yakışmaz. Emniyet güçleri varken, savcı hanım varken, Yalova Cumhuriyet Savcılığı bize düşmez dedim ama kötü Dedin. kokular alıyorum dedim ve oldu. Cinayettir bu dedim. Dedin. Söyledin. Aynen böyle Dedim söyledin. evet. Şimdi Söyle. aynı şekilde onların da ilişkilerini zaten burada tekrardan konuşacağız. Yani devamı olmayacak, bitici bir ilişki. Bu da Hande ile alakalı sıkıntı var. Adamla alakalı sıkıntı yok. Çok başarılı bir yönetmen o. Çok başarılı. Yapımcı ve yönetmen ve aynı zamanda da Hande Erçel'in yeni aşkı olduğu iddia ediliyor. Londra'da birlikte vakit geçirdiler ve İpek Canbulat bu işin geleceğini görmüyorum dedi. Astro Magazin'e hoş geldiniz değerli dostlar. Peki şimdi sen bana bir şey bahsettin telefonda. Ben böyle bir titredim. Senin bu bana söylediğin ilginç konuyla ilgili olarak. Ya bu Nedir konu acaba? daha bu neticelenmedi mi dedim İpek Allah aşkına. Ve dedin ki Bilal abi binlerce kişi böyle düşünüyor. Sultan itti şeklinde. Anlatsana buna nasıl kani oldun? Nereden geldi? Güllü'yü Şimdi Sultan ben sabahlara kadar iddiası. Bilal abicim sosyal medyadayım. Aynı zamanda başka bir site var. Jale var arkadaşım şu anda da kendisi burada. Alparslan Bey ile birlikte yayın yapıyorum. Ve bizim yayınımızı yaklaşık nereden baksanız yani 6K 6.000 kişi izliyor. Dolayısıyla o da minimum 6.000 kişi izliyor. Bazen bir bakıyorsunuz 10.000 kişiyi de bulabiliyor. Fakat orada konuşulan konu biz bu olay oldu, Güllü olayı olduğu günden itibaren 75 gün boyunca Evet. 75 gün boyunca bu konuyu işledik. Ve en sonunda Alparslan Bey pes etti. Neden Alparslan bitirdin bu konuyu da tekrar eski konuya döndün dedim. Yok dedi. Artık dedi bu konu burada bitsin. Çünkü ben biliyorum ki senin dediklerin de doğru İpekçim dedi. 3-4 gün içerisinde bunlar alınacaklar dedi. Neden dedim bildiğim bir konu mu var dedim. Kız dedi Sultan için zaten itirafçı dedi. Biz zannediyoruz ki Sultan'ı 4-5 gün önce itiraf etti. Öyle sanıyoruz ya emniyete alınınca bunlar. Sorguda itiraf. Meğersem Sultan zaten 1,5-2 aydan beri gizli tanıkmış. Peki Anladın mı? bunu nasıl ispat edeceksin ama bunu kim ispat edecek? Bunu kim söylüyor? Bunu yani Bunu ben haber kanallarında da duydum. Ve aynı zamanda da haber kanalları da söyledi bunu. Çünkü biliyorsunuz ki A Haber'i izliyorum bir de akşamları ayrıcana. Bir de Esra Ezmeci'nin programını da izliyorum Beyaz TV'de. Çok izliyorum. Ben hiçbir zaman taraf tutmadım. Gerçekten tutmadım. Yani o Ferdi Bey de çıktı. Onun destekleriyle belki bu olaylar daha çok halkı böyle galeyana getirdiler. Böyle bir coşturdular. Belki de dedim hani mahkeme ve savcı hanımefendi bu konunun üstüne gitti. Ama 3 ayda bu olayı gerçekten ben onu tebrik ediyorum. Ya alnından öpülecek kadınmış.
Ya ben kadınların böyle bir meslekte olmasından da gurur duyuyorum. İnanılmaz bir kadın. 3 ay içerisinde teknik takipler, onlar, bunlar öyle büyük bir çalışma yapmış ki bu çalışma neticesinde zaten bu durum söz konusu oldu. Yani şimdi herkes sordu. Sultan neden ev hapsi aldı diye. Şimdi Sultan suçlu olmuş olsaydı zaten Sultan da Tuğyan'la birlikte cezaevine giderdi. Demek ki savcı hanımın bildiği bir şey var. O yüzden bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Bir annenin yeri her ne olursa olsun o kötülüğün içinde bile hep en masum köşedir. Bunu unutmayın. Evet, Annelik çok kutsal bir şeydir. Bir evet, anneye kıymak insanlığın içinden geçen bence en karanlık çizgidir. Dolayısıyla ben burada gerçekten çok üzülerek lanetliyorum eğer böyle bir şey varsa. Çünkü şu an itibariyle hüküm giymiş değil. Daha henüz gitti cezaevine biliyorsunuz. Suçsuzlar da gidebilir. Ta ki tutuklu yargılanır. Yargı günü gelene kadar. Tekrar söylüyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum parantez içinde. Bu konu beni yakından uzaktan çok ilgilendirdi. Günlerce gerçekten böyle gizli gizli gözyaşları döktüm. Sebebine gelince Güllü gerçekten saçını tırnağını yani nasıl söyleyeyim size mahvetmiş kendini. O gece kulüplerinde geceleri çalışırken bile çocuğunun biberonu elinde bir videosu geldi bana. İçeride kuliste kızını besliyor. Yahu dedim besle kargayı oysun gözünü. Şimdi konunun öteki tarafına geçiyorum hemen ve kapatacağım bu konuyu. Şimdi bir defa isim analizi diye bir şey var. Yani numeroloji diyoruz biz buna. Dolayısıyla isim takarken anneler çocuklarına dikkat etsinler. Ben bunu da araştırdım. Tuğya'nın isim analizine baktığımda azıp taşma, ölçüyü aşma, isyankar ve aynı zamanda haddi aşarak isyan etmek ve baş kaldırma ve kibiri anlatıyor ismin analizinde. Anlatabiliyor muyum? Bakın isim koyarken çocuklarınıza lütfen yeni anne olacaklara söylüyorum. Ya da çevrenizdeki insanları mutlaka uyarın. Bir, en önemli enerji buradan geliyor. İki, Güllü şarkılarında çok dikkat ettim. Bu konuyla ilgili böyle bir hafta çalışma yaptım. Ve Güllü şarkılarında hep ölümü ağzına alıyor. Bakın bütün şarkılarında ölüm var. Bütün şarkılarında ölüm var. Yani bu ölüm de bir enerjiyi çekti mi? Çekti. En önemlisi şu. Hatırlar mısınız? Bir program vardı. Banu Alkan'la birlikte yapıyordu. Ünlüler Çiftliği diye. Orada Güllü bir atarlı giderli Banu Alkan'a sen anne değilsin benim 2 tane aslan gibi evladım var dedi. Hatırladınız mı? evet. Ha. Ve burada da bir şey oldu. Burada da aslında orada da bir enerji var. Bu enerji de şu. Diyor ki bana Allah kibirle gelme. Bakın ben bunların hatta çıkarttım bakın. Surelerin adlarına kadar Lokman suresi 18. ayet, Nisa suresi 36. ayet. Kibirli olma, böbürlenme. Allah kendini beğenmiş ve övülüp duran hiç kimseyi sevmez diyor. 4. şarkısından bir tanesi diyor ki sevdiklerim oldu yılan diyor. Evet, 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 evet. Burada bakın hep enerjiyle çağrışımlar var. Ve dolayısıyla bu enerji çağrışımları Ünlüler Çiftliği'nde Banu Alkan'a söylediği sözde diyor ki benim 2 tane aslan gibi evladım var. Aslında çocuk sahibi olmak kendi becerin değil. Allah'ın hediyesidir. Allah'ın verdiğiyle hava atılmaz. Kibirlenilmez. Ne oldu? Ama Sınandığında sınandın. bu onun Yanlış. Bakın enerji çok ama önemli. bir dakika. Ama bütün bu saydıkların onun evladı tarafından 6. kattan aşağı atılıp bütün kemikleri kırılacak şekilde Hiç kimse ölümü bu şekilde hak gerektirmezdi etmez. canım. Evet, Yani bu Defneciğim şekilde hoş geldin. öldürülmeyi gerektirmezdi ama yani. Hayır ben gerektirirdi demiyorum. Bak Bilal abi olaya başka yönden bakıyorum ben. Şimdi ben konuya tamamen baştan itibaren bir enerji uzmanı olduğum için enerji olarak bakıyorum. Muhakkak. Baştan itibaren isim hatalı, şarkılar hatalı, konuşmalar hatalı. Ne derler? 40 defa Cahil bir insandı. söylersen gerçekleşir. Tabii cahil bir insandı Güllü de. Yani tamam çok seviyoruz filan Ama bir şey söyleyeyim mi? Evlatları için ölürdü. Evlatları için ben hep izledim. O kadar kötü oldum ki. Çocuk 1 yaşındayken bir gece hayatı pavyon gibi yerlerde çıkıyordu Güllü. Oralarda çıkarken düşünebiliyor musunuz? Arka tarafta kuliste biberonla arada ara veriyorlar ya. Senin komşundu. Sana çok yakın oturuyordu. Çınarcık'ta karşılaşıp
konuştuğunuz oluyor muydu hiç? Valla ben bütün sanatçıları tanıyorum. Güllü'yü kaçırmışım nasıl olduysa. Demek ki iyi ki de kaçırmışım. Az önce eşimle konuştuk. Ya diyor sen diyor eğer gerçekten onun arkadaşı olsaydın hiç birbirinizden ayrılmazdınız diyor. Ve diyor eğer diyor böyle de bir durumda ne olacaktı beni de mi alacaklardı dedim. Diyor oradaysan diyor bu olaya şahitsen tabii ki alacaklardı seni de diyor. Olurdum arkadaş olabilirdim ama ben biraz mutluluğu seven, enerjiyi seven, hayata bağlı, son derece pozitif bir kadınım. Benim de hayatımın aksi giden yönleri var ama ben enerjimle kendimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Güllü'yle arkadaşlık yapabileceğimi tahmin edemezdim. Çünkü ızdıraplı şarkılar bana uygun değil. Ben dizi de seyretmem. Çünkü dizilerin sonları bellidir yani. Ya ağlamaktır, ya ayrılıktır, ya ölümdür. O yüzden dolayı enerjilerime dikkat ediyorum. Kendime çok enerjik arkadaşlar, enerjik sosyal çevre. Yani her şeyi enerji olarak çekmeye çalışıyorum hayatımda. Ama nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Hiçbir canlı ölümü bu şekilde hak etmez. Hele ki dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. Bakın erkekler annelerini öldürmüşler. Çok var. Bakın cinayet masası amiri de konuşma yaptı. Dedi ki biz bu tip cinayetleri genelde erkeklerden görürüz. Hani anneleri öldüren erkeklerdir. İlk defa bize böylesi denk geldi dediler. Ve bakın geçmişe, uzun yıllar geçmişe hiçbir kadın hiçbir annesini öldürmemiş bugüne kadar. Bursa'da bir tane oldu bundan 3-4 sene evvel ama kız akıl hastasıydı. O Annesini ayrı. bıçakladı Akıl öldürdü. hastası, evet akıl Akıl hastasıydı. O hastasıydı. ayrı. Hatırlıyorsun değil mi onu? Hatırlıyorsun Bursa'da. Hatırlamaz mıyım? Tabii ki Allah hatırlıyorum. rahmet eylesin. Peki Evet. güzel bir konuya geçelim ama çok ilginç bir konu. Senin de tecrübene dayanarak sana sormak istiyorum. Şimdi Estağfurullah. Taylor Swift diye Amerikalı çok ünlü 36 yaşında bir şarkıcı kadın var. Çok çok başarılı. Amerika'da en çok albüm satan, şarkıları tıklanan şarkıcılar listesinde ilk 3'te kendisi. Ve geçtiğimiz 2 sene içinde, son 2 sene içinde dünyayı kapsayan bir turneye çıktı. Hatta Türkiye'ye de gelecekti de burada anlaşma sağlanamadı maddi açıdan. Ve Evet. bu bir konser turnesiydi, dünya turnesiydi. O turne bitti, nihayete erdi ve bütün çalışanlarına para dağıttı. Ne kadar para dağıttı ama biliyor musun Taylor Swift? Milyon dolar. 197 milyon dolar para dağıttı ekibine. Bütün bu konserlerde görev alan 1970 kişiye her birine 100'er bin dolarlık zarflar verdi. İçinde 100 bin dolarlık çek olan zarflar verdi. Bonus olarak dağıttı. Teşekkürünü ve memnuniyetini göstergesi olarak verdi. Ben sizler sayesinde kazanıyorum. Sizler sayesinde zirveye çıkıyorum. Paylaşmış yani. Paylaştı. Tır şoförlerinden ışık ses çalışanlarına, güvenlikçilere, kahve çay dağıtanlardan marangozlara, dansçılara, koreograflara, temizlik işçilerine, makyaj, saç, kostüm ekibine, sağlıkçılara, herkese 100'er bin dolar kişi başına para. Ben böyle bir şey duymadım, görmedim bugüne kadar. Hani Amerika'da çok ünlü bir televizyon sunucusu var. Esmer, bayan, yıllardır zirvede. O bütün Evet. ekibini gemiyle falan böyle o lüks kruvazörlerle tatile götürür. Efendim? Oprah diyor, evet. Winfrey. O yapar böyle bir şey. Acun da ondan gördü. Ekibini Ege'ye falan birkaç kere tatile çıkardı. Bodrum'a Evet. şuraya. 30-40 kişi, 80 kişi her neyse. Soracağın soruyu şimdiden tahmin ediyorum. Biliyor musun ne soracağını? Yani Türkiye'de Böyle bir şey yaparlar mı diyeceksin. bu gönül zenginliğinde sen ünlülere çok yakınsın. Kim yapabilir ya? Var mı böyle? Şimdi bir söylenilen rakam çok afaki bir rakam. Öncelikle bu olayda tabii ki Amerika'da Gerçek. olduğuna göre dolar milyarder, multimilyarder bir adamdan bahsediyoruz biz. Kadın. Hayır anlamadınız dediğimi. Biliyorum hanım olduğunu. Çevresindeki insanlara dağıtmış ekibine. Evet. Onun ekibini siz söylemiştiniz bana. Çoğunluk erkek değil mi bunun ekibinde? Erkek çok var. Kadının kendi serveti 1 milyar 600 milyon dolar. Tamam söylediniz dağıtmış paralarını. İşte paylaşmayı seven,
Aynı zamanda onların sayesinde bir yerlere geldiğine inandığından dolayı bunu yaptı o. Ama bizim, Türkiye'de böyle bir şey yok. Çünkü bizim Türkiye'de paylaşmayı seven yok. Bence, düşünün ki aslında çok Müslüman bir ülkeyiz. Çok tevekkül ederiz. Hiç Allah'ın adını ağzımızdan eksik etmeyiz. Ama ve lakin paylaşmayı da sevmeyiz. Mesela kurban bayramlarında kestiğimiz kurbanları kendi difrizimizde saklamak gibi bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Ama Bilal abicim, ben Türkiye'de buna tek bir kişiye şahit oldum. Bülent Hanım'a şahit oldum, Bülent Ersoy'a. İnanın ben biliyorum yani aldığı parayı da gördüm o zaman. Bir bayram günüydü, Kıbrıs'taydık. Bütün ekibini ihya etti. Kazandığı paralar, yani ekiplerinin hak ettiği paraların dışında herkese bir bayram harçlığı ve aynı zamanda hediyeler. Ya o paradan belki kuş kadar bir para kaldı eline, emin olabilirsiniz. Saççısına ayrı verdi. Makyajcısına ayrı verdi. Ne bileyim işte bir çocuk vardı, bunun PR'larını yapıyordu. Fotoğrafçısına ayrı verdi. Ve verilen rakamlar öyle 200-300 dolar falan değil. Hatta bu arada benim kızım var, Defne, hiç unutmuyorum. Hayatımda ya dedim ki alıştırma bunu Allah'ını seversen. Bir bayram günü küçücük ya 3 yaşındaki çocuğa 1000 dolar harçlık verilmesi benim için çok büyük bir para. Yani 1000 dolar harçlık verilmez. Hani verirsin de 1000 TL verirsin. 1000 dolar bir harçlık ver. Bülent Hanım bu konuda çok bonkördür. Her zaman tevekkül ettiği için de paylaşmayı sever. Onun öyle siz atarlı giderli ani çıkış fevri davranışlarına bakmayın. Onda öyle bir gönül, öyle bir kalp vardır ki paylaşmayı sevdiği için de Allah zaten gerçekten gerekeni yapıyor. Yani Allah kulunu, paylaşımcı kulunu ve özellikle kul hakkı yemeyen kulunu mutlaka yanında tutarmış. Ben o insanı da ayakta takdir ediyorum. Vallahi nasıl olmuşsa milyon dolarları dağıtması aslında hayatlarını garanti altına koymuş çalışanlarının. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de öyle birilerini görmüyorum. Sadece küçük bir örnek verdim size. Ben de Yani görmedim. milyon dolar para kazanacak da bölüşecek, verecek. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Bunun bu örneğini bugüne kadar hiç Ben görmedim. görmedim yani bilmiyorum. Olmaz yani. Herkesi ihya etmiş yani. Neredeyse torunlarına kadar şey yapmış, para vermiş. Evet, yani bunun tam aksini çok gördüm de çok eli sıkı olan, harcaması gereken yerde para harcamayan, yardım etmesi gereken insanı görmemezlikten gelip oradan kaçan, bunları gördüm. Bunları ileride kitabımda yazacağım inşallah. Ama böyle bir örnek görmedim. Bülent Ersoy da helali hoş olsun. Sen Vallahi yapar gözlerinle o. Çok gördüğüne bonkördür o. göre, Çok bonkördür. Öyle ben bazen gözlerinle duyuyorum, söylüyorlar, yorumlar yapıyorlar ama hayır asla değil. Ben bayramda Kıbrıs'ta biliyorum ya kapıdaki valelere kadar dolar dağıttı. Valelere kadar. sen gözlerinle gördüğüne göre Bülent Ersoy helal olsun. Gördüm ben, gördüm evet gördüm. Bir de Peki, Serkan Kaya için aynısını duydum. Serkan Kaya da öyleymiş. Çok böyle dağıt yani çok bonkörmüş. Gönlü çok bonkör. Aldığı paraları o da dağıtır, Kıbrıs'ta öyle gidermiş. Allah onlara daha çok verir zaten. Ben verene verir zaten. Paylaşana verir zaten. Paylaşana verir. Evet. Bu Burak Deniz'i sormak istiyorum sana ya. Burak Deniz iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu Evet. ve kadın hayranları da çok fazla bu çocuğun, Burak Deniz'in. Evet. Çapkınlıklarıyla ve özel hayatındaki zaman zaman aşırılıklarıyla öne çıkıyor. Başına buyruk bir yaşantısı var. Buna bazıları ya özgürlüğü seviyor, karışmayın adama diyorlar. Bazıları da diyorlar ki ya bu kadar da olmaz artık ya. Bir karar ver. Sevgilin kimsenin yani. Bir karar ver. Dur birisinde filan diyorlar bazıları yorumlarda. Ee, Bu çocuk sormuşlar geçen gün röportaj yapmışlar. Ee, Ne yapıyorsunuz? Özel hayatınızda bir hareket var mı? Çok yoğun tempodayım diyor. Bu Sahtekarlar dizisi var, devam ediyor. Orada Hilal Altınbilek'le başrolde. Sadece çalışıyorum. İş ve ev arasındayım. Ya hayatınızda hep iş mi olacak Burak Bey? Çok hayranınız var. Çok seviyorlar sizi. Kadınlar yok mu etrafınızda? Ben hayır diyor. Öyle bir şey peşinde değilim. Bu işler kısmet diyor Burak. Sence yani ben bunun şeyini burcunu söyleyeyim sana. Doğum tarihini söyleyeyim. Bir baksana bunun burcu yani hiç bağlanmaz mı böyle erkekler?
Burak Şimdi bir Deniz, dakika bir şey söyleyeceğim. Bu Burak Deniz bu şey değil mi? Şahmaran'da Serenay'la oynayan değil mi? evet, 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 evet. Tamam Sonra da söyle bakayım burcunu. Doğum sonra da tarihini söyle. Şahmaran'la Adana'da bunlar Biliyorum çekiyorlar. biliyorum. Serenay'la oynamıştı. Biliyorum. Serenay'ı Hı. bir dakika dur, tamamlayayım. Adana'da çekiyorlardı Şahmaran'ı. Aynı Evet. otelde kalıyorlardı Adana'da. Geceleri birbirlerinin odasından bir diğerinin odasına geçtikleri dedikodusu çıkmıştı. Serenay'la gizli sevgili oldukları, aşk yaşadıkları. Ben de bunu ekranda söylemiştim. Hiçbiri yalanlamamıştı. O zaman Allah Allah. tabii o zamanlar Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında anlatmıştım. Sonra hatta İstanbul'da Burak Deniz, Serenay Sarıkaya'nın evinin bulunduğu sokağın bir üst sokağında sabah saat 9'da paltosunu yakalarını kaldırmış dolaşırken yakalandı muhabirlere. Muhabirler de bekliyorlar bunu yakalamak için. Serenay'da kaldığını duymuşlar. Ondan sonra ne arıyorsunuz burada diye mikrofon uzattılar. Hiç burada arkadaşım var ona geldim filan diye cevaplamıştı. Öyle bir dönemleri olmuştu. Şimdi bunun Evet. doğum tarihi 17 Şubat. Allah Kova burcu. Nedir? Kova burcu, narsist, ilişkilerinde hep ben olan, bencil, aynı zamanda aldatmaya meyilli olan, yani Eyvah. biraz karakter yoksunu diyebilirim. Eyvah. Ama Burak iyi çocuktur ya. Şimdi ama doğum haritasına bakmak lazım. Şimdi bunun doğum haritasında mesela normal güneş burcu bu. Ama ay burcu ne? Yükselen burcu ne? Doğum saatini bilmiyoruz ki çocuğun. Anne adını bilmiyoruz ki çıkarabileyim ben bunların hani doğum haritasını da bakayım ama normalde genel anlamda ben Kova burcunu çok tasvip etmem. Hiç gerçekten sevmediğim, etrafımda da böyle sahip olan insanlar var. Karakterlerini beğenmediğim, erkek olarak beğenmediğim. Mesela Mehmet Ali Erbil. Mesela Serdar Ortaç. Bakın bunlar hep örnek veriyorum. Kova burcu bunlar. Anlatabiliyor muyum? Serdar Ortaç'ı ben de tasvip etmiyorum. Serdar Yani Ortaç. hareketlerini de alkol, bakın zaafları vardır kovaların. Zaafları. Yani nefisleri kötüdür. Anlatabiliyor muyum? Nefis kötü olunca, zaaf olduktan sonra kova burcuyla iletişim kurmak namümkün. Bence bir an önce kova burcuyla olan insanlar birbirini yani kendilerini kurtarsınlar. Çünkü gerçekten narsisttir, bencildir, egoisttir. Aynı zamanda toplum içerisinde hep böyle kendini üstün gösterir ama böyle nefsine hakim olamadığından dolayı bakın yükselenle alakalı tekrar söylüyorum. Eğer bu yükselen aslansa facia. Ama yükselen bir koçsa, işte ne bileyim bir boğaysa, bir oğlaksa o zaman daha böyle ılıman. O yüzden açık konuşmak gerekirse ben onun ancak tabii ki bir dakika kendisi kova. Birlikte olduğu insanın burcu ne peki? Ya kimle bu birlikte bilinmiyor ki şu anda. Ve ben diyor işten eve evden işe diyor. Ama mutlaka var onun sevgilisi. Bir tane Bakın de bir şey olabilir. söyleyeceğim. Kova Üç burcu tane hiçbir de zaman olabilir. Bak kadınsız bir tane de yaşayamaz. olabilir. Yalan. Efendim? Kova burcu kadınsız yaşayamaz. Yalan. Kova Yaşayamaz burcunun mı? diyorum ya en büyük zaafı kadınlardır zaten. Şebnem ben biliyorsun ki Aslan Burcu'yum. Bana niye öyle bakıyorsun ya? Allah Allah. Ya Sen ne olur. yani bakıyorsun. Ters ters bakıyor. Bakışların. Ya bir Ben yapamazsın. aslanım hayatım. Bana ne? Aslan. Yükselenimle ne ilgisi var? Yükselenin yengeç diyor bana ya. Ne ilgisi? Ben de Bir dakika bir kovandan saniye harika harika. ne oldu? Aslana yengeç ise mükemmel bir ev erkeğidir. Son Evet. derece iletişimleri güçlüdür, Ya, sosyaldir, bak kendi dinle. dünyasındadır, ailesine odaklıdır ve aynı zamanda asla çıkarcı değildir biliyor musunuz? Çok iyi Değilim. kalbi vardır, çok iyi insandır. Değilim. Bu evde tarçına da ben bakıyorum ayrıca. Ben de burada 2 köpeğe bakıyorum. Ben de Tarçına bakıyorum da ben fark etmiyor. ilgileniyorum. O kadar da evcimenim yani. O kadar da evcimenim yani. Kedime, köpeğime, her şeyime ben bakıyorum. Peki şimdi George Clooney'i Evet bu seversin arada sen. Mehmet Bey diye bir izleyici yazmış. Evet. Güllü konusuna değindik. Biz yayın kapandıktan sonra eğer tekrar takip ederseniz Mehmet Beyciğim oradan bütün yorumları yaptık zaten. Göreceksiniz. Evet. Bayağı bir de hatta en uzun onu tuttuk yani Güllü konusunu. Evet, Güllü konusunda ben ayrıca bir video daha çektim bugün arkadaşlar. Ona da bir göz Neydi atın. video? Ona da bir göz atın. İpek Hanım'ın anlattıkları da çok değerli. Hiçbir başka bir yerde duyamayacağınız yorumları yaptı İpek Hanım. Bu videoyu bir de baştan izleyin olur mu? Eğer kaçırdıysanız. Sevgili İpek saçlarını soruyorlar.
Ama Saçlarını herkes yazdı bunu. Çok teşekkkkür ediyorum. Saçlarıma aşkın var. Kuaförüm o yaptı. Elleri Nerede dert bu görmesin. aşkın? Bana dedi ki efendim Kıbrıs'ta mı? Kıbrıs'ta mı Kıbrıs'ta aşkın? yaptırmadım. Hayır, hayır, hayır. Ben mükemmel bir kuaför tanıyorum. Mükemmel. Sanatkar yani şaka değil. Gerçek bir Öyle sanatkar. mi? Evet, gerçek bir sanatkar. O yaptı. Bana hatta dedim ki saçlarım yandı artık sarı yapmayalım lütfen rica ediyorum dedim. Diplerini koyu yap dedim ama o böyle yaptı. Ne bileyim işte. Ben ona kendimi teslim ediyorum. Gidiyorum yapıyor bir şeyler işte. Evet, ben de Tüpü kuaför. yakıyor, aşkın düzeltiyor. Öyle mi? Peki. Evet. George Clooney'i sevdiğini biliyorum, beğendiğini biliyorum. Çok, çok beğenirim evet. Olarak. Yeni bir karar verdi. Bakalım destekleyecek misiniz? Sevdiğin aktör George Clooney'nin bütün kadınlar da bu çocuğa, bu aktöre, çocuk demeyeyim artık benim yaşımda. Herkes çok beğeniyor onu, bütün kadınlar. O bir dünya starı. Diyor ki artık filmlerimde hiçbir kadınla öpüşmeyeceğim diyor. Öpüşmek artık benim için olmayacak diyor. Yasakladım kendime kadınlarla öpüşmeyi filmlerde diyor. Neden diye soruyorlar. Hem yaşım gereği diyor. Hem de diyor aile durumundan dolayı diyor istemiyorum artık diyor. Sence doğru bir karar mı bu? Yani işi onun oyunculuk ya öpüşür öpüşür kimle Ama karışır? geçenlerde yine aynı şeyi konuştuk. Kızdın bana. Dedin ki yok işte şu şununla öpüştü. Bana göre etik değil. Evli bir erkek. Dizi de olsa öpüşemez kardeşim bir kadınla Öyle mi? yani. Ha, öyle de Herkesin fikri öyle. kendine. Ben izin vermem yani. Çok sahiplendiğim, çok aşık olduğum yahut da ne bileyim çok benimsediğim, hayatımın erkeği diyebileceğim birisi dizide oynayacak. Mümkün değil yani ben kıskanırım. George Clooney'e danışmanlık mı yapıyorsun gizli gizli yoksa sen? Yok canım ona yapmıyorum. O kadar daha ilerlemedim. Oralara gitmedim yani. Yani ama bak sen söyledikten sonra böyle bir karar aldığını açıklıyor. Karısı kıskanmıştır. Karısı kıskanmıştır diyor Şebnem. George Clooney'nin Amal diye bir hanım. Eğer evliliği içerisinde problem olduysa ve karısı bunu evin içerisinde defalarca dile getirdiyse doğrudur. Anladınız mı? Bana iğrenç geliyor. Yani dizide de iğrenç geliyor. Geçenlerde kimi eleştirdik biz ya? Onu bilmiyorum da George Clooney öpüşürken sadece öpüşüyormuş gibi öpüşüyor Bak ne filmler. yazıyor? Gitya ne yazıyor? Ne Kenan yazıyor? İmirzalı da yaşından dolayı öpüşmez diyor. Ya siz öyle zannedin. Adam öpüşür ya. Kim dedi bunu öpüşmez diye? Ne öyle bir karar mı almış? Yo. Gitya yazmış ne bileyim. Yani Afra Saraçoğlu ile öpüşmesin diye yazıyor Lidya ama bilemeyiz ki yani. Onur Bilmiyorum. Güven Yani Atam'la bence böyle dizileri de kaldırsınlar. Yani öpüşmek sadece aşkın sembolizesi mi? Hayır efendim, aşk sadece öpüşmekle olmaz ki. Göz göze bakarsın, elini tutarsın. Aşkın ne olduğunu bilmeyen insanlar aşkı böyle kendilerine adlandırmışlar. Yanlış. dizinin yapımcısı Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisinin yapımcısı Onur Güven Atam. Onur Güven Atam hiç yaşına başına bakmadan, bulunduğu konuma bakmadan yeni aşklar yapıyor kendisine. Ama Afra Saraçoğlu'yla Kenan İmirzalıoğlu'nu öpüştürmesin. Ben katılıyorum Lidya'ya. Öpüştürmesin. Senaryoda varsa değiştirsin. Katılıyorum Lidya'ya. Kendisi Hande Erçel'le öpüşsün. Karışmasın Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'in arasına girdiği yeter zaten ya. Onlara aşkı yasak etti. Demin yazan arkadaşı tebrik ediyorum. Afra ile Mert'e aşkı yasak etti. Kendisine serbest. Yani Evet, az önce bir izleyici yazdı. Kendine serbest, onları eleştirdi. Neden onları eleştirdi? Onları eleştirilecek bir durumu yok yani, kusura bakmayın. onlara eleştirecek bir durumu yok. Peki sen Ozan Akbaba'yı 2026'da Afra'yı ne bekliyor onu mu soracaksın? neyi? Ha 2000 2020. evet ya evet seyirci de seni bekliyor zaten. İzleyiciler de çok Ah merak ah ediyorlar. ah neler neler var onlarla ilgili biliyor musun? Neler neler Lütfen. var. İnan geçen gün yine böyle bir dönem dönem bakıyorum ya. Yani Yıldızname'ye bir kere bakılır da sonuç itibariyle öyle bir bakım yapıyorum kendi kendime. Kendi bildiğim enerji olarak baktığım ve yorumladığım durumlarım var. Ama şunu söylemek istiyorum. Afra'nın 2026 senesinde çok başarı bekleyen ve gerçekten bu başarıyla birlikte bir durumda ya da bir törende ödül alacak kadar güzel bir durum söz konusu görülüyor. 3 Mart tarihi itibarıyla da baktığımda şuraya da not almıştım bir saniye Afra ile ilgili. Evet 3 Mart tarihi itibarıyla da Afra'nın hayatında değişiklikler oluyor. Artık Afra aile olarak Afra gerçekten insanların içine karışarak ve artık
Dananın kuyruğu bence Mart ayında kopacak, anladınız mı? Şu an saklanılan, görülmeyen, kaçırılan ilişkinin ortaya ayyuka çıkması demeyeyim ama ortaya ayan beyan gösterilmesi, yani sergilenmesi söz konusu olacak. Öyle söyleyeyim. Onun dahilinde bir söz, bir nişan yüzüğü olabilir. Bakın bunlar Afra ile ilgili güzellikler. Çok hoş. 2026'da Afra ile ilgili çok güzel şeyler bekliyorum ben. Çünkü onun, bakın, Yay burcu bu senenin en şanslı burcu. Soruyorsunuz ya bana 2026'da neler bizi bekliyor. Yay burcuyla ilgili çok güzel işle ilgili, aşkla ilgili, kariyerle ilgili. Mesela çocuk isteyip de uzun süre çocuk olamayanlar, yaylar için söylüyorum. Anne baba olabilirler. Bu sene onların senesi. Bereket dolu bir yılı. Sizler de aynı şeylere sahip olmak istiyorsanız öncelikle her şeyi Rabbimden, Allah'tan dileyip isteyeceksiniz. Tevekkülü ağzınızdan bırakmayacaksınız. Ne diliyorsanız, Afra biliyor musunuz? Çok inançlı birisi. Afra ve Afra'nın ailesi gerçekten çok inanan, Allah'ın adını ağzından yani çıkarmayan, çok inançlı, tevekkül eden bir aile. Afra da aynı şekilde öyle. O yüzden dolayı sırtı yere değmez. Yani ona kötü hiçbir şey olmaz. Çünkü hep Allah'ın adını ağzından çıkarmayan, indirmeyen yahut da hep onunla birlikte yaşayan, var olan. Bugün de şu soruyu sorun. Allah için bugün ne yaptık diye. Bir şükür dahi eden insan her zaman Allah'tan yana olur. Anladınız mı? Yani Allah da ondan yana olur. Hiç darda bırakmaz. Afra da böyle birisi. Ben Afra'nın zaten neyine tav oldum? İnancına, böyle nasıl anlatayım? Bu duruşuna, ne bileyim işte, bir de hayvanları çok seviyor. İnanılmaz Çok, hayvansever Afra. Çok seviyor hayvanları. çok. Hayvan seven bir defa kötü insan olmaz. Bunu unutmayın. Çok seviyor. Hayvanları çok Çok seviyor. seviyor hayvanları. Tevekkül, Allah, hayvan. Bakın bunlar bende çok önemli enerji yaratır kafamda. Bu tür insanları ben hayatıma direkt sokarım. Benim arkadaşım bunlar olmalı. Paylaşmayı bilen, tevekkül eden, anlatabiliyor muyum? Günahtan korkan, hepimiz yapıyoruz küçük tefek günahlar. Allah bağışlasın hepimize. Ama Afra'nın enerjileri Afra'yı belli bir yere getirecek. Yay burcu enerji burcudur. Ateş grubudur. Yay burcu, yani Afra'dan bahsediyorum sizlere. Anladınız mı? Afra Evet. son derece başarılı. Görmüyor musunuz o suratındaki, ay yanımda olsa da öpsem onu. O suratındaki o enerjiyi, o berraklığı, o temizliği, o Mert'teki bakışları, o Mert'in enerjisini hiç fark etmiyor musunuz? Çok güzel. Çok güzel. Yani ağzın bal yesin. O kadar güzel anlattın ki. Ya Yani öyle, gerçekleri söylüyorum ben. Ben ne Mert'i tanırım ne Afra'yı tanırım. Ne de dizilerini izlerim. Ama ben senden sonra bunları çok takip altına aldım. Senin ilgilenmediğin kadar ilgileniyorum, emin ol buna. tahmin ediyorum. Yani diyorsun ki 2026 yılında Afra için her şey iyi olacak. Öyle mi diyorsun ya? Evet, Mart evet. ayında da Afran fanları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu sevenler de Mart ayını beklesin diyorsun. Değil mi? Bilal abi ya, insanlarla ilgili neden kötü düşünüyoruz ki? Şimdi buradan yine bana alttan yazı yazmış birisi. Öteki telefondan bakıyorum, Instagram'dan. Ne yazmış? Ondan sonra işte onlar ayrılacaklar. Kötü kötü yorumlar, bilmem neler. Siz nereden biliyorsunuz ne kadar, ben biliyor musunuz? Magazin, bakın, programın adına dikkat ettiniz mi? Magazin Astro. Yani hem magazini takip ediyorum hem de 24 saat. Siz uyurken yatakta ben sabaha kadar bakınıyorum. Bilal abi keza öyle. Biz biliyoruz yani. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Afra'yı da biliyoruz, Mert'i de biliyoruz. Hani bununla ilgili yorum yapmayın lütfen. Bakın günaha girersiniz. Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Sizin de aileniz, ocağınız var. Yapmayın bunları. Ne istiyorsunuz? Evlensinler. Aynı şeyi sabah bakıp, pardon özür dilerim, yayın başlarken gene kimle ilgili konuştuk evlensinler dedim. Hande Erçel'di değil mi? Hande Erçel. Hande Erçel'di. Güven Evet. Atam'la. Ya onu da öyle istedim mesela. Çok istedim onlar da evlensinler. Çok. Çok istedim. Her Evet. şeyi konuştuk. Tek bir konuyu unuttuk. Bu arada ben Afra ile Mert'le ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Negatif enerji almak istemiyorum. Onları ne kadar konuşursam, buradan antiler yazıyorlar buradan. Her yerden. Ben inanıyorum. Bu bereket topumu, bunları da Afra'm için diliyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki sezon bomba gibi geleceksiniz. Buna inanıyorum. Mert ve Afra. Seviyorum sizi. Hadi bereketler sizden yana olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Mert'i de çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Duruşunu beğeniyorum.
Çocuğa da iftira atmayın artık. Yok orada görülmüş, yok Etiler'de sevgilisi varmış, yok gizli gizli aşklar yaşıyor. Çocuklar bir şey söyleyeceğim size. Gizli aşk yaşayan insan evlerin içinde yaşar gizliliği. Tamam? Mert Doğru. dışarılarda aleyhine alışveriş merkezlerinde geziyor tek başına. Tek başına. Siz anlayamıyor musunuz onların birlikte olduğunu? Neden yanında bir kız yok? Madem bekar, hadi bakalım. Madem bekar, zaten bekar da özür dilerim. Medeni hali bekar. Madem hayatında kimse yok. Afra'yla da birlikte değil. O zaman neden Mert'i başka bir kızla görmüyoruz el ele, kol kola, oraya giderken, AVM'ye giderken, sinemaya giderken? Niye hiçbir magazin, medya yakalayamıyor? Neden hiçbir haber kanalında göremiyorsunuz? Çünkü hayatında Afra'dan başka kimse olmadığı için. Bu kadarı yeterli. Evet, bir konu daha kaldı. Çok Konuşacağımız. teşekkür ederim. Şimdi vakit olarak da bayağı ilerledik. Neden? Çok Ozan Akbaba'yı konuştuk mu? tabii. Bir dahaki yayın günümüzde de ne zaman? Salı günü. Tamam yaparız. Salı günü de yine güzel haberlerle, gündemin Evet. meşgul olduğu haberlerle karşınızda oluruz. Salı günü de Mert Ramazan Demir için özellikle bakmanı rica ediyorum. 2026'da. Valla Afra'ya baktım. Detaylarını size açı olarak ne bileyim Evet. mesela Afra'nın ikinci evinde bir değişiklik olacak. Afra bir yerden bir yere göç etmek, gitmek gibi bir şeyler. Ben bunu çok geniş baktım ama aslında salı günkü yayında hem Mert'e bakarım biraz yine Afra'ya kaldığım yerden devam eder. Çok fazla diyorum ya ben negatif enerjiden ve nazardan çok korkuyorum. Ne kadar da korumaları olsa, ne kadar da onlara ben dualar da etsem, korusam enerjilerimle bir noktada bir yerden bir sızıntı yapar. Çok fazla konuşmanın anlamı yok. Onlar çok mutlular merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum sevgili İpek. Rica Çok ediyorum. katkılar. Evet Bilal abicim yayınımız bu kadardı sanıyorum bitti mi? Evet, bitti. Tamam o zaman şöyle diyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Burada ben de sizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim Esma Hanımcığım. Burada bizi takip ettiniz. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bana ulaşmak zor değil zaten. Bilal abi beni etiketliyor her programda. Instagram adresim İpek Astro. Enerjiyle alakalı sormak ve öğrenmek istediklerinizi, astrolojiyle ilgili doğum haritanız ne olursa olsun ben buradayım. Size şurada yakın olduğum kadar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Dolu dolu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın. Sevgiler. Görüşmek üzere. Dostlar iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.